Merhaba arkadaşlar. Örgütsel sinizm ölçeğiyle karşınızdayım. Sosyal araştırmalarda çokça kullandığımız bir ölçek. Örgütsel sinizm ölçeği ne anlama geliyor? Başkalarının güdülerine yönelik olarak ortaya çıkan küçük düşürücü davranışlar ve bireylerin doğasında bulunan bencilliğe dair bir inanış anlamına geliyor. Tabii ki bu bireysel olduğu gibi örgütsel de uygulanabiliyor. Yani bir bireyin işte örgütünün kendisine karşı olan bu şekildeki bir sinizm davranışını, sinizm miktarını ölçmek için örgütte böyle bir olayın olup olmadığına dair belirteçleri alabilmemiz için örgütsel sinizm ölçeği uyguluyoruz. Bu ölçek nasıl bir ölçek? Bakalım. Tabii ki bu ölçek öncelikle yararlandığım birçok kaynak var ama bu tezde Yıldız Teknik Üniversitesi, benim de mezun olduğum üniversitede bir tez yapılmış. 2018 yılında sosyal bilimlerde Özden İbrahim Ağaoğlu tez danışmanında Esin Can. Bu tezi de YÖKTEZ'den bulmanız mümkün arkadaşlar. Yine bu tezden yararlanılarak şöyle bir makale yapılmış. Örgütsel sinizmle örgütsel tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bu makalenin linkini de koyacağım. Buradan da inceleme şansınız var ve birçok başka kaynaktan da örgütsel sinizmi bulabilirsiniz. 2099 yılında Brandes ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş arkadaşlar. Türkçe uyarlaması da 2007 yılında yapılmış. Erdost ve arkadaşları tarafından yapılmış. 3 boyutlu bir ölçek. Genel güvenilirliği 0.92 arkadaşlar. 14 soruluk bir ölçek. 14 tane item barındırıyor. Genel güvenilirliği 92, gayet güzel bir güvenilirliğe sahip. Bakın şu şekilde işte bilişsel boyut, duygusal boyut ve davranışsal boyut. Bilişsel boyutta 5 tane soru, duygusal boyutta 4 tane soru, item yani. Davranışsal boyutta da 5 tane item yer alıyor. Kolay bir, rahat uygulanabilen küçük ölçeklerden bir tanesi. Ve burada bir tabii ki size bunun geçerliliğini göstermek için en azından uygulanmış bir açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi göstermek durumundayım. Bu ölçeği kullanın diyebilmem için. Öncelikle KMO değeri, Kaiser-Meyer-Rolkin değeri 0.87 bulunmuş, gayet iyi. 80 ve yukarısı bizim için iyi güvenilirlik ve küresellik testi, BART testi de probability değeri 0.05'ten küçük olduğu için faktör analizi yapılabilir ve faktör analizi derecesi yüksek. Yani bu veri seti iyi bir veri setinde yapılmış olduğu görülüyor ve total açıklayıcılığı %71. Yani sinizm kavramını %71 açıklamış. Gayet güzel kullanılabilir bir ölçek. Burada da faktör analizinde faktör loadinglerin, faktör yüklerinin 0.56 ve yukarısı olduğunu görüyoruz.